Dalgalar geminin bordasına çarpıyor. Ellerindeki zincirler bileklerini sıkıyor. Haçlı gemisinde bir forsasın. Bir zamanlar Akdeniz'de savaştan savaşa koşan bir Osmanlı Levent'iydin. Fakat aylar önceki deniz savaşında geminiz battı. Arkadaşların şehit oldu ya da esir düştü. Nerede olduklarını bilmiyorsun. Sense bu gemide forsa oldun. Fakat hiçbir şey daha bitmedi. Allah'tan ümidini kesmiyorsun. Gece yarısı karanlığın ortasında gemide bir uğultu yükseldi. Önce bir bağırış ve sonra kılıç sesleri. Bu bir isyan. Haçlılar birbirlerine girdi. Bu sırada bir Haçlı askeri sizin yanınıza geliyor, birkaçınıza artık onun esiri olduğunuzu söylüyor. Paslı prangalarınızı çıkarıyor, yanına 2 arkadaş daha geliyor ve acele etmeleri gerektiğini söylüyorlar. Bu senin için bir fırsat. Dikkatlerini dağıtarak gemideki kayıklardan birini atlıyorsun. Denizde büyük bir fırtına başladı. Dalgalarla boğuşarak kayığın küreklerini çekmeye çalışıyorsun. Karşına bir kara parçası belirdi. Issız, sessiz ve gizemli. Karaya ayak bastığında Allah'a şükrediyorsun. Kayıkta küçük bir çakı var. Adada neler olduğunu bilmiyorsun. Ağaçların arasına giriyorsun. Kuşlar seni izliyor. Toprak sıcaktan çatlamış ve hava güneşli. Çok susadın ve kafandaki tek düşünce su bulmak. Yerdeki kuru yapraklara basarak ilerliyorsun. Kayalıklara yaklaştığında akan su sesini duyuyorsun. Evet, bir su kaynağı buldun. Hemen su içmeye başlıyorsun. Sonra da namazını kılıyorsun. Hayatta kalmak için gerekli olan suya ulaştın. Fakat macera yeni başlıyor. Ertesi sabah uyandığında etrafa bakıyorsun. Dinlenmiş olduğun için adanın yemyeşil ve çok güzel olduğunu görüyorsun. Bu gece sahilde uyudun. Şimdi ise yiyecek bulmalısın. Dün bulduğun su kaynağı aklına geliyor. Cebini yokladığında fasulyeleri fark ediyorsun. Birkaç tanesi hala cebinde. Çok acıktın. Onları yiyebilirsin. Ama bunun çözümü olmadığını biliyorsun. Uzun bir taşta fasulyeleri toprağa ekiyorsun ve su kaynağından suluyorsun. Ardından da sahilde bulduğun deniz yosunlarını gübre olarak kullanıyorsun. Birkaç gün sonra sonucun umut verici olduğunu görüyorsun. Fasulyeler filizlenmiş ama olmalarına daha çok var. Bu sırada adadaki mandalina ağaçlarıyla besleniyorsun. Yavaş yavaş bu adada düzenini kuruyorsun. Sonraki günlerde adanın işlerini keşfe çıkıyorsun. Karşına sık çalılar çıkıyor. Çakınla bu çalılardan kendine geçit açmaya çalışıyorsun. Bu sırada taş bir duvarla karşılaşıyorsun. Bu bir yapıya benziyor. Taş duvarın arkasında tahta bir kapı buluyorsun. Kapının üzerinde çok iyi bildiğin bir sembol. 3 hilal var. Gözlerin doluyor. Belki de buraya daha önce Osmanlı'nın yiğit gazileri gelmiş. Belki de bu yapıyı gözetleme kulesi olarak kullanmışlardı. İçeri giriyorsun. İçeride bir mızrak, bir yay, çok sayıda ok var. Burada bir tarih var. Osmanlı Devleti'nin tarihi. Bu kalıntılar sana bilmediğin bir yerde olmadığını anlatıyor. Günler geçiyor. Fasulyelerin olmaya başlıyor. Balık tutmayı öğreniyorsun. Artık bir yerleşim kurman gerektiğini düşünüyorsun. Kuru ağaç dallarını toplayarak sahil gören bir yere evini inşa etmeye başlıyorsun. Ağaç dallarını ve sarmaşıkları kullanarak evini tamamlıyorsun. Gece karanlığında adada bulduğun çakmak taşlarıyla ateş yakıyorsun ve bu ateşin başında ülkeni ve arkadaşlarını düşünüyorsun. Bir sabah sis dağılırken gözlerin ufka takılıyor. Bir gemi. Gözlerini ovuşturuyorsun. Yoksa hayal mi? Hayır. Bu gerçek bir gemi ve yaklaşıyor. Koşuyorsun. Yaktığın işaret ateşleriyle duman çıkarıyorsun. Gemiden bir kayık ayrılıyor. Askerler adaya ayak basıyor. Yaklaşıyorlar. Biri duruyor. Sen Mehmet değil misin? Gelibolu Lementlerinden. Boğazın düğümleniyor. Evet, benim. Kucaklaşıyorsunuz. Seni tanımışlar ve artık özgürsün. Yıllar geçse bile bu hatırayı hatırlayacaksın.